Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sağlıklı olan lahanadan 2 farklı turşu tarifi vereceğim. Elimde kocaman yani 4 kiloluk bir lahana var. Bunu kullanarak biri biraz bekleyen bildiğimiz iyice fermente olmuş turşu, diğeri ise hızlı turşu olarak 2 tarifim var. Lahanayı ikiye böldüm. Yıpranmış dış kabukları vardı, onları aldım. Şimdi biraz içinden de çıkararak elimden geldiği kadar güzelce yıkadım. Elimde gördüğünüz bu lahananın 1/4'ini yani 1 kilosunu hızlı turşu yaptım. 3 kilosunu da şu an göstereceğim bildiğimiz şahane bir lahana turşusu olarak hazırladım. Elimde 6 tane havuç var. İstediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Havuçları tıraşlayıp uçlarını kestim. İnce ince halkalar halinde doğruyorum. Şimdi lahanayı elimden geldiğince ince şekilde doğrayacağım. Dört litrelik kavanoza doğradığım lahanaları yerleştireceğim. İnce ince doğradım ki içinden çıkarması ve yemesi çok daha kolay olsun. Birazcık tükettikten sonra ben bu turşuyu daha küçük 2 kavanoza alıp buzdolabına koyacağım. Soğuk soğuk çok güzel gidiyor ve daha dayanıklı oluyor. Lahanaları yerleştirip şöyle biraz bastırdıktan sonra aralara da havuç koyuyorum. Bu esnada sarımsak koyup koymama konusunda biraz kararsızdım. Kokusu fazla oluyor ya, tabii benim evimde de tüketilecek bu düşündüm ama daha sonra az miktarda sarımsak ekledim turşuma. En son kalan havuçları da koydum ve 3 kilodan 4 litrelik 2 büyük kavanoz turşu hazırlamış oldum. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. Öncelikle her bir kavanoza 3 yemek kaşığı tuz koydum. Fakat sürekli abonelerim, takipçilerim bilir. Benim yıllardır şöyle bir alışkanlığım var. Ertesi güne tuz eridiği için tekrar bir açıyorum ve tadına bakıyorum. Eğer çok tuzluysa biraz daha su ekliyorum. Tuzsuzsa da şöyle bir tatlı kaşığı kadar yine tadına bakarak tuzunu ilave ediyorum. 2 kavanoz için 1 çay bardağı sirke kullandım. Bu da benim kanalımda bulabileceğiniz ev yapımı kendi sirkelerimden biri. Açıklama kısmında bütün tariflerimin linkleri var. Oynatma listesi şeklinde koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Her bir kavanoza da 2 çay kaşığı dolusu pul biber ilave ettim. Biraz acı seviyoruz biz. Size de tavsiye ederim. Ben her bir kavanoza 2 iri diş sarımsak koydum. Tabii çok faydalı. Arzu ederseniz daha çok miktarda da koyabilirsiniz. Bir sonraki tarif olan hızlı turşuda iyi bir çözüm buldum ben bu kokuya. Devam ederseniz izlemeyi orada görebilirsiniz. Normal ısıda yani oda ısısında içme suyuyla kavanozlarımı dolduruyorum. Ertesi güne ya da daha sonraki bir güne bu malzemeler yumuşuyor, çöküyor. Ya ekstra başka malzemelerle yani havuç, karnabahar, brokoli ne isterseniz onunla tamamlarsınız. Ya da şimdi benim yaptığım gibi, birazdan yapacağım gibi bir çay bardağıyla onu güzelce indirirsiniz aşağıya. Şimdi kapattım. Kenara koyuyorum. Her zaman için fermente olurken sızdırıyor. Altına bir tepsi mutlaka koyun. Bu ertesi gün. 2,5-3 yemek kaşığı gibi koymuştum. 3. kaşığı çok doldurmamıştım. Tuzlu olmasın diye. Fakat baktım ve tuzsuz olduklarını gördüm. Birer yemek kaşığı daha ekledim. Turşuları bastırmak için özel aparatlar var aslında şöyle plastikten ama bende yok. Birer çay bardağını batırıyorum. Malzemeyi aşağıya indiriyorum ki yukarıda kalıp da küflenmesin. Güzelce kapayacağım. Direkt güneş görmeyen serin bir yere koyacağım. Dediğim gibi sızdırabilir, altına bir tepsi koyalım. Kanalımdaki oynatma listelerine bakarsanız orada onlarca çeşit farklı turşu tarifim de var. Şimdi gelelim hızlı turşu yapımına.
Lahanayı mümkün oldukça ince doğrayalım. Çünkü hızlı turşu. Hemencecik olmasını istiyoruz. Akşam yemeğine yetişsin. Benim yaptıklarımın biri akşam yemeğinde hemen bitti. Diğerini ertesi güne zor sakladım. İyi ki yapmışım dedim. Çok lezzetli oldu. Şimdi püf noktalarını size anlatacağım. İnce ince doğradığım beyaz lahanaları genişçe bir kaba koydum. Üzerine büyükçe bir tatlı kaşığı dolusu tuz ilave ediyorum. Ben çoğunlukla öğütülmüş Çankırı tuzu kullanıyorum, yani kaya tuzu. Şimdi lahana turşuma ekleyeceğim havuçlarımı şöyle bir tıraşlıyorum. Uçlarını da kestikten sonra rendenin İri tarafıyla şöyle biraz yatay olarak, yani hafif uzunca rendeledim. Bu turşunun bir diğer püf noktası da havuçların hafifçe pişirilmesi. Mikrodalgada da yapabilirsiniz. Şöyle 1 dakika kadar yumuşatmanız yeterlidir. Birazcık yağ ekliyorum, 1 yemek kaşığı kadar. Dört diş sarımsağı doğradım ve havuca ekliyorum. Biraz pişirmek istiyorum ki hem faydası daha ön plana çıksın hem de yendiği zaman kokmasın diye. Arzu ederseniz biraz daha da bol sarımsaklı yapabilirsiniz. Pişirdiğimiz zaman o kokusu gider, hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi bakıyorum, lahanalar tuzla iyice ovulduktan sonra yumuşadı. Üzerine hafif pişirdiğim havucu ekledim. Yarım demet kadar maydanoz doğruyorum. Sapları da var içinde. Kereviz sapınız varsa o da çok güzel olur. Onu da doğrayabilirsiniz. Severseniz dereotu da doğrayın. Şimdi biraz sos yapalım. Yarım çay bardağı kadar sızma zeytinyağına 1 çay kaşığı dolusu pul biber ekledim. Ve 1 taneye yakın limonu sıkıyorum. Şöyle karıştırıp salatamın üzerine dökeceğim. Bazen videoda kararsızlık yaşıyorum. Mesela sirkeyi çok düşündüm. Bazı izleyicilerime dokunuyor. Koyayım mı koymayayım mı diye, ama bizde seviliyor. 2 yemek kaşığı yine kanalımda tarifi bulunan elma sirkemden koyuyorum. Birkaç tane videom var elma sirkesine ait. Onlara da bakabilirsiniz. Linkini koyarım ben video üzerine. 1 çay kaşığı dolusu da sumak koydum. Hatta biraz daha ekleyeyim bence. Tariflerimi yaparken evimdeki tüketimi düşündüğüm gibi izleyenleri de düşünüyorum. Herkese hitap etsin istiyorum. Hepsini karıştırdıktan sonra tadına baktım. Hem zaten lahanalar da yumuşamıştı. Çok güzel bir tadı var. Yine arzu ederseniz kuru soğanı da doğrayıp koyabilirsiniz. Ben fazla sevmiyorum turşu içerisinde, o yüzden eklemedim. Güzelce bastırdım. Şu an suyu yok, bozulurmuş gibi görünse de gece boyu beklediğinde yine oldukça sulandı lahanalardan dolayı.
Videoda buraya kadar geldiyseniz ve bu güzel turşunun lezzetini hissedebildiyseniz lütfen beğenmeyi ve bir kalp ya da çiçek bile olsa yorum yazmayı unutmayın. Benim aklıma gelmeyen sizin sorularınız olursa lütfen yorumlara onu da yazın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ücretsizdir abone olmak. Yanındaki bildirim zilini de lütfen tümü diye işaretleyin. O zaman bir tarif paylaştığım zaman hemen sizin de haberiniz olacak ve izleyebileceksiniz videomu. Şimdi tadı çok güzel olmuş, tattım. Ekstra bir şey eklemeyeceğim. Tuzu da yerinde. Sıkıca kapatıp buzdolabına koyacağım. Bir hafta 10 gün boyunca hiçbir şey olmaz. Daha bol yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. En ekonomik, lezzetli ve pratik tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.